Herkese merhaba. Sizleri 2002 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda ise Ponomaryov. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E6, Fransız savunması, D4, D5, E4'e hücum ediyor. At C3, D alır E4. Rubinstein varyantı, merkez D5 piyonundan vazgeçti. Fakat yarı açık D dikeyinden vezirini aktifleştiriyor. At alır E4, at D7. At G F6 hamlesini hazırladı. At G F6 geldiğinde, at alır F6 yapıldığında, at alır F6 ile yanıt verecek. At F3, at G F6, at alır F6, at alır F6, C3, D4'ü destekliyor. C5, Kasparov alan üstünlüğü sağlayan D4'e hücum ediyor. At E5, at D7. At E5 karesinden sökmek istedi. Fil B5, atı açması alıyor. Bu konumda A6 ile fili rahatsız etmek isterse vezir F3, vezir alır F7 mat istediğinde vezir E7, fil alır D7, fil alır D7 devamında Kasparov vezir alır B7 ile piyon öne geçerdi. Nerede kalmıştık? Fil B5, fil D6, E5 atına baskı uygularken roku hazırlıyor. Vezir G4, ver G7'yi. Bu konumda kısa rok atılırsa fil alır D7, fil alır D7 yapılırsa fil H6 gelip vezir alır G7 mat ister. Vezir filin savunmasına bağlı kalacağı için vezir F6 ile G7'yi destekleyemez. Bu yüzden fil alır E5, fil alır C8. Kasparov alet önde kalırdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Vezir G4, Şah F8, G7'yi destekledi. Açmazdan çıktı. E5 karesinden piyon kazanmak istiyor. Kısa rok, gelişim üstünlüğü için piyonu bırakıyor ve şah güvenliğini sağlıyor. At alır E5, D alır E5, fil alır E5. Ponomaryov bir piyon öne geçti fakat roku bozuldu. Tek gelişen taşı fili. Diğer aletleri başlangıç karesinde fil G5, veziri isteyerek tempo ile fili geliştirdi ve kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. Fil F6, fil alır F6 yapılırsa vezir alır F6 ile vezirini geliştirecek. Kale A D1, veziri isteyerek tempo ile kalesini açık D dikeyinden aktifleştiriyor. Vezir C7, vezir E7'den fili destekleyebilirdi. Bu sefer de farklı problemler ortaya çıkacaktı. Ponomaryov fili gelişemiyor. H8'deki kalesinin oyuna giremiyor. Bu konumda fil alır F6 ile rakibinin şah kanadı piyon yapısını bozmakta bir seçenekti ama gelişmekte zorlanan kale yarı açık G dikeyinden aktifleştirilebilirdi. Vezir H4, F6'daki file olan baskıyı artırıyor. F6'dan piyon kazanmak istedi. Vezir E7 ile fil desteklenmeye çalışılırsa kale D8 inme fikirleri ortaya çıkardı. Fil alır G5, vezir alır G5. Kasparov kale D8, vezir alır D8 devamında vezir alır D8 ile mat etmek istiyor. F6, vezirin D8'e bakışını engellerken şahı için F7 karesinde yer açtı. Vezir H5, vezir E8 ile mat etmek istedi. G6, vezirin E8'e bakışını engelledi. Vezir H6, şah E7 yapılırsa bir hamlede mat var. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Şah F7, kale D3. Bu hamleyle D1 karesinde diğer kale için yer açılırken aynı zamanda kaleyi şah kanadından şaha karşı bir saldırı kurma opsiyonları da elde tutuluyor. Aslında bu hatalı bir hamle ancak bu hatayı değerlendirmek hiç de kolay değil. A6, ver fili, Kasparov fili bırakıyor. Kale H3, çift ünlem. Fil alınırsa A alır B5, vezir alır H7, geçici bir vezir fedası, kale alır H7, kale alır H7, şah kaçtıktan sonra Kasparov veziri alacaktı ve kalite önde kolay bir kazanç olacaktı. Nerede kalmıştık? Kale H3, Ponomaryov fil D7 ile kaleler arasındaki bağlantıyı sağlamalıydı. Bu şekilde vezir alır H7 tehdidini de engellemiş olacaktı. Vezir E7, vezir alır H7 tehdidini engelliyor. Fil D3,
H dikeyindeki haşmazı kullanarak fil alır G6 yapmak istiyor. F5. Filin G6'ya bakışını engelledi. Kasparov bu konumda vezir alır H7 ile piyon kazanıp materyal sayısını eşitleyebilir. Fakat bu eşit bir oyun olurdu. Kasparov'un şu anda çok ciddi bir baskısı var ve bu tek bir piyondan çok daha değerli. G4. Şah kanadındaki dikeyleri aşarak rakip şahın savunmasını tamamen çökertmek istiyor. Vezir F6. Vezir H5 E8 çaprazından ve Y dikeyinden gelebilecek olası saldırıları engelliyor. Kale D1. Kalesini açık D dikeyinden aktifleştiriyor. B5. Vezir kanadından alan kazandı ve B7 karesinde fili için yer açtı. Fil E2. Kalesinin dikeyini açıyor. E5. C8'deki fili canlandırmaya çalışıyor. Kale HD3. Kasparov şah kanadından baskı kurarken oyunun yönünü bir anda merkeze çeviriyor ve D dikeyini ele geçiriyor. Ponomaryov kaleler arasındaki bağlantıyı kuramadı. Filin elinde iyi seçenekler yok. Fil B7 gelirse kale D7 çatal var. Fil E6 yapılırsa kale D6 ile fil aşmaz alınacak. Bilgisayar bu konumda F alır G4 ile devam et. Sonrasında vezir F4 ile vezir takası istersin diyor. Ama bilgisayarın duyguları yok. Kale A7. Kale 7. yataydan aktifleşiyor. Artık C8'deki fili de gelişmek zorunda değil. Fil başlangıç karesinden de iş yapabilir. Kale D6. Ver veziri. Vezir G7. Gel vezirleri değişelim. Vezir E3. C5'i isteyerek geliyor. Ponomaryov'un veziri alakasız bir yerde kaldı. Kale J7. A4. B5'i hücum etti. Kasparov C4 karesinin kontrolünü ele geçirip fil C4 ile rakip şahın kötü konumundan faydalanmak istiyor. E4. B5'i koruyabilmenin, C4 kontrolünü elinde tutabilmenin bir yolu yoktu. E4 hamlesiyle vezirin çaprazını açtı. A alır B5. A alır B5. Fil alır B5. Kasparov materyal dengesini sağladı. En önemlisi C4 kontrolünü ele geçirdi. Vezir E5. Vezirini aktif bir kareye getirirken şahı için Y7 karesinde yer açıyor. Vezir G5. Kale 1 D5 ile vezire saldırmak istedi. Vezir E7. Vezirleri değişip baskıdan kurtulmak istedi. Vezir H6. Kaleyi H7'nin savunmasına bağladı. File E6. Vezir F4. F5 aşması aldı. G alır F5 ile G dikeyini ve H5 E8 çaprazını aşmak istiyor. Fil C8. Ponomaryov'un konumu çaresiz. Kale ve vezir 7. yatayda savunmaya çivilenmiş durumda. Fil ise D7 karesini tutmak zorunda. Kasparov'un burada net bir kale D7 ilerleme fikri var. Üstelik H8'deki kale H7 karesini bırakırsa bu kez H7 üzerinden ölümcül saldırılar başlıyor. Siyah hangi taşı oynarsa oynasın bir başka zayıflığı teslim etmek zorunda kalıyor. Vezir H6, fil E6, G alır F5, fil alır F5 yapılırsa fil C4 hamlesi var. G alır F5, G dikey aşıldı ve H5 E8 çaprazında zayıflık oluştu. Fil E2, Kasparov fil H5 gelmek istiyor. Şah ve vezir filin savunmasına bağlı. Vezir F6, gel vezirleri değişelim. Fil H5, Şah G8'e giderse kale D8 devamında oyun mata gider. Şah E7, kale alır E6 hamlesiyle Kasparov kalite feda ediyor ve Ponomaryov oyunu terk ediyor. Vezir alır E6 yapılırsa vezir G7, vezir F7 zorunlu. Vezir alır F7 ile Kasparov mat eder. Şah alır E6 yapılırsa kale D6, şah alır D6 yapıldığında vezir alır F6. İlk önce veziri alır, devamında kaleyi kazanırdı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.